suç hikayesi değil. Bu bir aşk hikayesi hiç değil. Bu anlatı bir kadının kendi hayatı hakkında verdiği kararın nasıl bir yargı dosyasına dönüştüğünün belgesidir. Burada tarih var, dosya numarası var, mahkeme kararları var ve bütün bunların ortasında kaybolmuş bir hayat var. Pınar Gültekin, 1993 doğumlu, Muğla'da yaşayan bir üniversite öğrencisi. Sıradan bir hayatı var. Okula gidiyor, geleceğe dair planlar yapıyordu. Onu tanıyanlar sessiz ama kararlı olduğunu anlatıyorlar. Ne istediğini bilen biri. Bu kararlılık bir süre sonra bir erkeğin kabul etmek istemediği bir gerçeğe dönüştü. Cemal Metin Avcı, Pınar'ın hayatına giren erkek. Aralarında bir ilişki vardı ama bu ilişki Pınar için geleceği olan bir beraberlik değildi. Bitti dedi. Artık görüşmek istemiyorum. Bu, her yetişkin insanın kendi hayatı adına verebileceği bir karardı. Bu cümleler Pınar için bir sınırdı. Karşısındaki erkek içinse kabul edilemezdi. ...16 Temmuz 2020'de Pınar, Muğla Akyaka'daki evinden çıktı. Günlük kıyafetleri üzerindeydi. Yanında telefonu vardı. Bir son konuşma için davet edilmişti. Sadece konuşacağız. Bu cümle, bu ülkede çok sayıda kadının son kez duyduğu cümle. Buluşma yeri şehirden uzakta, ıssız bir alanda, tanıkların olmadığı bir yerdeydi. Bu bir rastlantı değildi. Koşullar hazırlanmıştı. Pınar'ın suçu yoktu. Bağırması gerekmedi. Direnmesi gerekmedi. Çünkü mesele onun ne yaptığı değildi. Mesele onun gitmek istemesiydi. Bir erkek, bir kadının hayatı üzerinde hak sahibi olduğunu düşündü. Ve bu düşünce bir hayatı sona erdirdi. Pınar oraya gitti ve bir daha geri dönmedi. Ailesi haber alamadı. Telefonu cevap vermedi. Kayıp başvurusu yapıldı. 5 gün boyunca arama çalışmaları sürdü. Her saat bir ihtimali daha eksiltti. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Pınar öldürülmüştü. Bu noktada hikaye kişisel olmaktan çıktı. Kamuoyunun gündemine düşen bir dosyaya dönüştü. Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul etti. Pınar ile yaşadıkları sözlü bir tartışmanın ardından savcılıktaki ifadesine göre cinayeti kendisi işledi. Cinayetin ardından Pınar'ın bedenini bir varile koydu, yaktı ve üzerine beton döktü. Babasını tanırım, amcalarını tanırım, dedesini tanırım. Burada 20 senedir koşuyoruz. Yani dükkanda görüyordum. Buraya gelmiyordu Metin. Ufak kardeşi var. O geliyor giderdi benim yanıma. Metin çünkü şeyde çalışıyordu. Bir bar mı ne işletiyor. Herhalde Metin genelde oraya gittiği için Metin fazla gelmiyordu buraya. Zaten normalde böyle göremezsin burayı yani. Bir ocak şeysi göründü. Biz evde herhalde bir yangın var dedik yani. Ondan gittik. Baktım ben merdiven vardım. Metin bir şeyler yakıp duruyor yani. Abi ne yapıyorsun Metin sen hemen dedim. Abi ben de bir şeyler yakıyorum dedi. Önceden de yakarlar yani. Hani. Bidonun içinde orada toplanan şeyler hani naylon bir şeyler. Onları yakarlardı ne bileyim ben. Tüm ülke bu dehşet veren ifadeye karşı ayağa kalktı ve sonrasında dava başladı. Savcılık dosyayı hazırladı.
Deliller toplandı. Bu dosya yalnızca bir cinayet soruşturması değildi. Bu dosya bir kadının gitme hakkının nasıl yok sayıldığının kaydıydı. Dava açıldı. Duruşmalar başladı. Mahkeme salonu yüksek tavanlı, soğuk ve sessizdi. Bir tarafta Pınar'ın ailesi vardı. Her duruşmaya katıldılar. Dinlediler, beklediler. Mahkeme, cinayetin canavarca hisle işlendiğine hükmetti. Ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu karar salonda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Adaletin yerini bulduğuna dair kırılgan bir his. Ancak yargılama burada bitmedi. Mahkeme, haksız tahrik değerlendirmesi yaptı ve bu değerlendirme sonucunda cezada indirime gidildi. Bu karar dosyanın seyrini değiştirdi. Aile itiraz etti. Kamuoyu tepki gösterdi. Cezası hafifletilmemeli. Mutlaka cezasını çekmesi lazım. Ya hayvan bile olsa hayvanı öldüremezsin yani. Nerede kalmış? Bir insan şu çocuğu bak kaç seneden beri uğraşıyor büyütmek için. Bir insan kolay mı büyüyor? Yani bitmiyor ki. Her millet birbirinden örnek mi alıyor ben anlamadım gitti. Biz onun daha fazla ceza almasını istiyorduk. Bu yapılan uygun değil. Nasip olursa bir daha kadın cinayetinin olmasını istemiyoruz yani. Yapılmaması lazım. Ona gereken ceza neyse verilmesi lazım. Cezalar hiç caydırıcı değil, korkutucu değil. Daha da devamı gelecek. Yazık, yazık. Böyle Türkiye'de bu vakalar çok oluyor. Nereye açsak hep kadın cinayetleri, kadın cinayetleri. Ama bir şey yapamıyoruz maalesef. Niye bekliyorsunuz? Senede 300-500 bine yakın kadın öldürülüyor. O cinayet olayı da itiraz edildi. Tekrar ne olacak onu bilmiyorum yani. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararını inceledi. Delilleri, gerekçeleri, verilen indirimi. Ve sonunda haksız tahrik indiriminin yerinde olmadığına hükmetti. Karar bozuldu. Sanık hakkında yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildi. Bu aşamada dosyada yeniden bir denge oluştu. Aile için bu yeniden nefes alabilmekti. Ancak süreç burada da bitmedi. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay hukuki incelemesini yaptı ve yerel mahkeme yolu ile istinaf kararını bozdu. Bu bozma kararı ile birlikte haksız tahrik indirimi yeniden gündeme geldi. Ve hüküm cezanın indirilmesini onaylayan yönde verildi. Bu karar kamu vicdanında derin bir yaraya dönüştü. Bu noktada artık yalnızca dava değil, bir adalet anlayışı tartışmaya açıldı. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin dava boyunca defalarca seslendi. Adalet yerini bulsun, bu kararlar bizleri susturamaz. Bu sadece bir dava değil, bu her anneye, her kız kardeşe, her genç kadına verilen bir mesajdır. Bu adalet midir? Bir anne babayı bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri yatamıyorum. Kabuslar görüyorum. Yalnız ben ölmedim, kızım ölmedi. Benim bütün ailem öldü. Benim bütün sülalem öldü. Adaletin olmadığı zaman kendi adaletini kendi sağlayacaksın kardeşim. Böyle olması mı lazım? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, Muz Cumhuriyeti'nde değil. Biz İran'da yaşamıyoruz. Yeter yani artık. Ben burada kendimi yakmadan gitmeyeceğim ya. Bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Dosyalar yıllarca sürüyor. Ama aileler için zaman duruyor. Bu hikaye istisna değil. Bu hikaye bir sistemin nasıl işlediğinin belgesidir. Bu vakada sorulması gereken soru şudur: bir insanın hayatına son vermek ve bunu yapan kişi hakkında verilen kararların toplumda hak ettiği karşılığı bulup bulmadığı, acının
yargıdaki iz düşümüyle ne kadar örtüştüğü ve adaletin sesinin gerçekten duyulabilmesi. Bu kanal, bu sesler için var. Bu adalet çığlıklarını duyurabilmek için. Yargıtay demiş ki bu cinayet canavarca hisle işlenmiş. Şöyle söyleyeyim, canavarca hisle değil, basit bir cinayet olarak bunun yargılanmasını istemiş. Olayı hatırlamayanlar için ben olayı hatırlatayım. Bir tane herif, bir genç kızı önce elleriyle boğmaya çalışıyor. Sonra elleriyle boğamayacağını anlayınca bir halat vasıtasıyla boğmaya çalışıyor ve kızın öldüğünü zannediyor. Ancak kız henüz ölmemiş. Nefessizlikten dolayı baygın düşmüş kızı bir tenekeye koyuyor. Tenekenin üzerine benzin döküyor ve içine odun parçaları atıp ateşe veriyor. Kızın canlı canlı yandığı, yani yakıldığı sırada henüz hayatta olduğu otopsiyle, adli tıp raporuyla belirleniyor ve üzerine bir de beton dökmeye çalışıyor ve bu cinayet canavarca hisle işlenmemiş. Son derece insani hislerle, önce elleriyle, sonra iple boğuyor, sonra da daha da insani bir şekilde henüz daha hayattayken üstüne benzin dökerek yakmaya çalışıyor. Bu insani hislerin Yargıtay tarafından nasıl kabul edildiğini anlamak mümkün değil. Ya bu hisler canavarca ya da Yargıtay'da bu kararı veren dairede insanlık anlayışı bizim anladığımız insanlığın dışında bir anlayış. Canavarca his nedir? Yani bir canavar nasıl öldürür? Yargıtay'ın ilgi dairesinden bu konuda açıklama bekliyoruz. Bu bir cinayet değil. Bu itaat etmemenin cezalandırılmasıdır.